Havacılıkta girişkenlik ve kendine güven, bir pilotun veya ekip üyesinin ihtiyaç duyduğunda bir konu hakkında fikrini ve kaygılarını açıkça ifade edebilme becerisidir. Bu, sadece kişisel bir meziyet değil, aynı zamanda emniyetli ve etkili operasyonların temel taşıdır. Girişkenlik, başkalarının haklarına zarar vermeden, kendi haklarını savunabilme ve duygularını uygun, dürüst ve doğrudan bir dil ile ifade edebilme olarak da tanımlanabilir. Havacılık ortamında girişkenlik, bir bireyin başkalarının haklarını kısıtlamadan hedefe giden yolu takip etmesini ve üstlendiği görevi hakkıyla yerine getirmesini sağlar. Bu özellik, kokpitteki iletişimin açık, şeffaf ve yapıcı olmasını destekler. Unutmamak gerekir ki, girişkenlik doğuştan gelen bir özellik değildir. Çoğu birey için sonradan öğrenilebilen, geliştirilebilen bir beceridir. Bu nedenle havacılık profesyonellerinin girişkenlik kavramını anlaması ve uygulaması uçuş emniyeti açısından hayati öneme sahiptir. Girişkenliği daha iyi anlayabilmek için davranış türlerini incelemek gerekir. 4 temel davranış şekli vardır. Yüksek motivasyon ve düşük kişisel beceri ile agresif davranış. Düşük motivasyon ve yüksek kişisel beceri ile pasif davranış. Hem düşük motivasyon hem düşük kişisel beceri ile uyuşuk davranış ve hem yüksek motivasyon hem de yüksek kişisel beceri ile girişken davranış. Kokpit için en uygun olanı ise girişkenliktir. Girişkenlik, agresiflik ve pasifliğin ortasında yer alır. Çözüm odaklı yaklaşımı, karşısındaki kişinin pozisyonuna saygı göstermesi ve düşünce, ihtiyaç ile kaygıların açık ve direkt olarak ifade edilmesiyle öne çıkar. Böylece ekip üyeleri arasında güven, karşılıklı saygı ve etkin işbirliği sağlanır. Modern havacılıkta girişkenlik sadece bireysel değil, ekip başarısının da anahtarıdır. Havacılıkta uzun yıllar boyunca pilotların teknik becerilerinin ön planda olduğu düşünülse de, kazaların büyük çoğunluğunun teknik yetersizlikten değil, kişiler arası ilişki becerilerinin eksikliğinden kaynaklandığı istatistiklerle kanıtlanmıştır. Özellikle ölümcül kazalarda ortak nedenlerden biri girişkenlik eksikliği ve kapalı iletişimdir. Bir pilotun veya ekip üyesinin riskli bir durumda fikrini açıkça ifade edememesi, tehlikenin büyümesine ve geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilir. Girişkenlik, uçuş emniyetinin korunmasında aktif rol oynar. Ekip üyeleri arasında açık iletişim ve karşılıklı güven ortamı oluşturur. Özellikle kritik karar anlarında herkesin fikirlerini çekinmeden paylaşabilmesi, operasyonların güvenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlar. Bu nedenle girişkenlik havacılıkta vazgeçilmez bir karakter özelliğidir. Bir pilot neden pasif kalır? Bu sorunun cevabı karakter, otoriteye yaklaşım, bilgi ve güven eksikliği ile cezadan korkma veya utanma gibi faktörlerde gizlidir. Her bireyin karakteri farklıdır. Bazıları doğası gereği pasif olabilir, tartışmadan kaçınabilir ve kolay yönlendirilebilir. Pilot olmak birini otomatik olarak girişken yapmaz. Eğer geçmiş tecrübeler bireyi pasif bir yapıya büründürmüşse, bu davranışı değiştirmek için ciddi mental ve fiziksel çaba gerekir. Otoriteye sorgusuz itaat etmek de pasif davranışın bir başka sebebidir. Bilgi eksikliği ise kişinin kendini ifade etmesini ve özgüvenini azaltır. İfadesi burada önem kazanır. Ne yaptığını ve ne istediğini bilen bir birey, kendini daha rahat ifade eder. Son olarak, cezadan korkma veya utanma da pasif davranışa yol açar. Özellikle geçmişteki otoriter yaklaşımlar, bireyin girişkenlik göstermesini engelleyebilir. Modern havacılıkta CRM, yani ekip kaynak yönetimi, girişkenliği temel bir unsur olarak kabul eder. CRM, kokpitte birden fazla kişinin görev yaptığı durumlarda,
özellikle kıdemi daha düşük olan personelin kıdemli personele karşı girişken olması gerektiğini vurgular. Girişkenlik, bireyin hem kendi haklarını hem de başkalarının haklarını gözetmesini sağlar. Ekip üyeleri arasında açık iletişim, bilgi paylaşımı ve karşılıklı saygı ortamı oluşturur. CRM çerçevesinde şu adımlar önerilir: hislerini ve tereddütlerini açıkça ifade etmek, bilgi edinmek için sorgulamak, alternatif çözümler sunmak ve hata yapmaktan korkmamak. Kaptan ve ikinci pilottan oluşan bir ekipte, ikinci pilotun girişken davranması, operasyonun güvenliği için kritik öneme sahiptir. Ekip üyeleri, birbirlerinin bakış açılarına duyarlı olmalı, gerektiğinde müdahale etmekten çekinmemelidir. Bu yaklaşım hem bireysel hem de ekip performansını arttırır. Girişkenliği geliştirmek için öncelikle kendi zayıf noktalarımızı fark etmeliyiz. Bu farkındalık pozitif bir davranış biçimine dönüşmelidir. Girişkenlik hem görev hem de insan ilişkileri odaklı olmayı gerektirir. İnsan ilişkilerinde iletişim çok önemlidir. Bu nedenle sadece konuşmak değil, etkin şekilde dinlemek de gereklidir. Görev odaklılıksa teknik bilgi altyapısının sağlam olmasını gerektirir. Uçağın sistemlerini, şirket prosedürlerini ve güncel bilgileri iyi bilmek özgüveni artırır. Ayrıca başkalarını incitmemek için kendi hayatımıza aşırı sınırlar koymak bir gün kendimizi incitmemize yol açabilir. Kendi haklarımızı yok saymak ilişkilerimizin kalitesini düşürür. Doğru olanı yapmak hem kişisel tatmin hem de doğru ilişkiler kurmamızı sağlar. Kendimizi ifade etme özgürlüğümüzü kullanmak ve başkalarına da bu hakkı tanımak hem bize hem çevremize katkı sağlar. Kokpitte girişken davranışın uygulanabilmesi için belirli adımlar izlenmelidir. Birinci adım sorgulamaktır. Bir durumun nedenini anlamak için "Kaptanım, neden bu şekilde uçtuğumuzu anlamam gerekiyor" gibi bir ifade kullanılabilir. İkinci adım teyakkuzda olmaktır. Anormal bir durumda "Kaptanım, bence şu anda takip ettiğimiz harekat tarzı hem emniyet payımızı azaltıyor hem de şirket prosedürüyle çelişiyor" diyerek farkındalık artırılır. Üçüncü adım mücadele etmektir. Tehlikeli bir harekat tarzında "Kaptanım, yolcularımızı ve uçağımızı tehlikeye atıyoruz. Acilen bir çözüm bulmamız gerekiyor" şeklinde uyarıda bulunulabilir. Dördüncü ve son adım ise acil durumda ikaz etmektir. "Kaptanım, eğer emniyetli sahaya dönüş yapmazsanız kumandaları almak zorunda kalacağım" diyerek durumun ciddiyeti ve zaman baskısı vurgulanır. Bu adımlar küçük bir sorgulamadan bir felaketi engellemeye kadar uzanan süreçte rehberlik eder. Sonuç olarak havacılıkta girişkenlik ve kendine güven sadece bireysel bir özellik değil, uçuş emniyetinin ve ekip başarısının temel unsurudur. Girişkenliği ihtiyaç duyulan anda kullanabilmek, gelecekteki tehditleri önceden tespit etmek ve etkili şekilde yönetmek için kritik öneme sahiptir. Unutmayın, doğru bilgi, zaman ve tehdit yönetimi ile işinizi özgüvenle ve başarıyla yapabilirsiniz.